Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım, bugün sizlerle çok güzel bir paspas çalışması yapacağız. Kanalımda daha önceden yapmış olduğum bu tarzda paspaslar var ama arkadaşlarımdan bir tanesi hani bu ipi nasıl bağladınız, buradan nasıl geçirdiniz diye sormuş. Ben de hemen onun için şöyle bir paspas çalışması daha yapmak istedim arkadaşlar. Şimdi bu yaparken bu paspasımızı şu şekilde normal halı kaydırmazımızın olması yeterli. Bir de tığ iğne kullandım arkadaşlarım. Şöyle bakın, tığın bir ucu tığ şeklinde, diğer ucu böyle iğne deliği gibi deliği var arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken bir de şöyle BİM'den almış olduğum batik bir ip vardı. Onu kullanmak istedim ve onun ile yaptım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tığımızdan, şişimizden, tığımızdan arkasından ip geçirmemiz gerekiyor. Birini bu şekilde içerisinden çıkartıp diğerini de dışından tek ip kullanacaksak arkadaşlar çıkartıp kullanabiliriz, yani dilediğimiz kadar. Şimdi bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle ölçebiliriz. Ne paspas yapacaksak, nasıl bir şekilde yapacaksak, ne uzunlukta yapacaksak arkadaşlar, şöyle yaparsanız daha iyi olur. Yani ölçerek yaparsanız aralara bağlantı yerleri gelmemiş olur. Daha rahat, daha güzel bir görünüme sahip olmasına neden olursunuz. Şu şekilde mesela ölçüyorum. 2 sıra 3 sıra şeklinde ve bunu 2 kat geçireceğimiz için ipi içerisinden 2 kat olarak hesaplamamız gerekiyor. Yani şöyle burası 2 kat geçeceği için bir seferlik bir yerimiz olmuş oldu. Sonra hemen bir ikinci sıra için, üçüncü sıra için takarken bu şekilde yaparsak arkadaşlar, yeni başlayan arkadaşlarım için de özellikle bu şekilde göstermek istedim. Şöyle ölçerek yaptık ve ne büyüklükteyse o büyüklükte ölçüyoruz. Aralarda düğüm olmasın diye. Hani bunu daha da şeye de yapabiliriz, yani düğüm olsa da bir şey olmaz ama daha güzel, daha uğraştırmadan ve hemen kestim. Gördüğünüz gibi burası içinden çıkardığım, bakın şöyle göstereyim, içinden çıkardığım ip yerim arkadaşlar, ipim. Bunu şimdi ilk başlangıç şeyini gösteriyorum arkadaşlar. Şişime, tığıma takıyorum. Delik olan yerinden geçirdim bakın. Ve 2 kat geçeceğim için, tek kat da geçebilirsiniz ama daha böyle şey durur, daha tok durması için, ipimiz de biraz kalın olduğu için 2 kat geçirseniz iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde geçirdik. 2 kat şeklinde, yani iki ucunu bir araya getirdik. Bunu normal düzelttim şöyle ve 2 katı buraya getirdim arkadaşlar. Şimdi bunu alıyorum. İlk başlangıç yerim. Diğer ipimi de ucunu iç kısmından çıkarttım. Öyle yaparsanız daha rahat edersiniz. Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi bunu da buradan çıkarttım. Ve bunları birbirine bağlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bir düğüm atsak yeterli olacaktır. Ve biraz da çekiştiriyorum ki hani herhangi bir kopma çıkma olmasın. Şimdi bu şekilde birbirine 2 ucu bağladık arkadaşlar. Halı kaydırmazımızın ne büyüklükte yapacaksak tabii, halı kaydırmazımızı normal bir şekilde alıyoruz. İç tarafı, yani bize bakacak tarafı arkadaşlar kendimize doğru çeviriyoruz, kenardan başlayacağımız için. Ve alıyoruz burayı. İlkinden giriş yaptım bakın. Bu ipimin de tek olanını içinden geçireceğimi değil arkadaşlar. Dıştan yürüteceğim ipimi şu şekilde alıyorum. Ve buraya bağlıyorum bu şekilde. Başka da hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Diğerini şöyle göstereyim. Diğerini hemen yanından gelen yere. Bakın birleştirdiğimiz yer burası. Hemen yanından gelen yerden de şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum ve şişime toplayarak devam ediyorum arkadaşlar. Tığıma toplayarak devam ediyorum. Şöyle her delikten bir tane almak kaydıyla devam ediyoruz.
Artık bu tığları bütün hobi mağazalarında ya da yüncülerde ya da internetten rahatlıkla bu tarz örgü hobi malzemeleri satan sitelerden rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Numarası hiç fark etmiyor. Bakın bu ince bir tığ, numaraları da yok hoş arkadaşlar, yazmıyor herhangi bir yerinde. Yani bunun kalın olanları var, ince olanları var. Hiç önemli değil. Sadece şu deliklerden rahat geçmesi önemli bizim için. O yüzden ne büyüklükte bulursanız alın derim. Şimdi bunu aldık, bakın bu şekilde geçiriyoruz içerisinden. Sıra sonuna geldiğimiz için bakın şöyle göstereyim. Hemen çekiyorum içerisinden ipi. Ve bir bakıma bunu buraya dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu iplerimizi tutunduruyoruz buraya. Şimdi ikinci sırayı arkadaşlarım yine şöyle çeviriyorum halı kaydırmazımı. Kenar olduğu için bu şekilde önce kendimize baktı. Bakın bu arkası da bu şekilde gözüküyor. Şöyle yakından da göstereyim. Arkada birer delik atlayacağız arkadaşlar. Çok böyle sıkı sıkı yapmaya gerek yok. Hem fazla ipiniz gitmesin hem de daha böyle serbest bir görünüme sahip olsun. Hemen bakın şuradan giriş yapıyorum. Şu ikisinden arkadaşlar. Yani şu şekilde yaparsanız biraz daha zor oluyor. Bu şekilde almak daha kolay oluyor arkadaşlarım. O yüzden size de bu şekilde göstermek istiyorum. Hemen aldım, içerisinden geçirtiyorum. Diğerini aynı şekilde şöyle açarak gösterirsem daha net anlaşılacaktır. Bakın şöyle şuradan ve şuradan giriş yapıyoruz ve ilmeği içerisinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen bir yana aynı şekilde bu şekilde topluyoruz. Yani normalde görün diye bu şekilde tutuyorum. Şöyle yaparsanız bakın katlayın hemen ve buralardan alarak devam edin arkadaşlar. Normalde bu şekilde yapın. Yani nereden çıktığını görmenizi istediğim için hani bu şekilde yapıyorum. Bu böyle tutmanıza gerek yok yani. Şöyle kıvırın ve hemen kenardan alarak devam edin. Başlama şekli nereden olursa olsun arkadaşlarım bu şekilde. Yani dilerseniz köşeden başlayıp böyle zikzaklı bir şekilde de yapabilirsiniz ama o şekilde de var, paspas çeşitlerim kanalımda mevcut. Onları da ziyaret edin bakın derim. Çok farklı paspas çeşitleri var. Ziyaret ederseniz sevinirim arkadaşlar. Evet bakın böyle hepsinin içerisinden birer tane ilmeği çıkartıyorum. Çekiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. İşte bu kadar kolay bir yapıma sahip. Halı kaydırmanızı da dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Eğer küçük halı kaydırmazlarınız varsa arkadaşlarım onları da birbirine ekleyerek büyük paspaslar, büyük böyle yolluklar, seccadeler, dilediğiniz her türlü şeyi yapabilirsiniz. Bakın içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde çektim ve ikinci sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu fazla kasmasın diye arkadaşlarım şöyle bir elinizle hani yaptıktan sonra çekiştirirseniz daha güzel görünüme sahip olur. Evet devam edeceğiz. Yine aynı şekilde bir üst sırayı da anlaşılmıştır diye düşünüyorum ama onu da bir miktar şu şekilde gidelim. Şöyle bakın aldım. Hemen kıvırdım şu şekilde ve alarak devam ediyorum buradan. Evet şu şekilde aldım ve devam ediyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü sırayı da bu şekilde yapıyoruz ve devam ediyoruz. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.